Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda satış yaparak para kazanabileceğiniz ya da hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz pastel tonlarda yumuşacık marshmallow anahtarlık yapacağız. Anahtarlığın yapılışında 3 farklı renkte koton iplik ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Anahtarlığın yapılışına marshmallow'un yuvarlak üst kısımdaki dairesini yaparak başlayacağız. O yüzden sihirli halka yapalım. Bir zincir, halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, ikinci sırada altta yaptığımız 6 tane sık iğnenin her birinin tepesine 2 tane sık iğne yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, üçüncü sırada sırayla ilmeklerin tepesine çift tek yaparak toplam 18 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, dördüncü sırada sırayla çift iki tek yaparak toplam 24 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, beşinci sırada sırayla ilmeklerin tepesine bir çift, 3 tane tek, bir çift, 3 tane tek yaparak toplam 30 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, altıncı sırada ilmeklerin tepesine sırayla dört tane tek, çift 4 tane tek yaparak toplam 36 tane ikili sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Ve 6. sıradan sonra herhangi bir artırma yapmadan 36 sık iğne ile deseni yükseltmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir zincir yapalım ve 7. sıra ile 11. sıra arası kadar 36 sık iğne yaparak deseni yükseltmeye devam edelim. Sihirli halkadan sonra toplam 11 sıra yaptım ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaptım. Bir zincir yaparak ipi burada keselim ve iç kısımda ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım.
Şimdi yapmış olduğumuz bu desenin üzerine işlemeleri yapacağız arkadaşlar. Ben koyu kahverengi renk kullanacağım. İstediğiniz renk ile işlemeyi yapabilirsiniz. Herhangi bir sık iğnenin ortasından bu şekilde iğneyi geçirelim ve işlemeyi yaparken daima ipin olduğu noktadan bir sık iğne sonrası ya da bir sık iğne öncesi yapabilirsiniz. Aşağıya doğru ipi kaydırmak isterseniz de bir alt sıradaki sık iğne ya da bir üst sıradaki sık iğneyi kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar gelişi güzel bir şekilde işlemeyi yapalım. İşlemeyi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi marshmallow deseninin taban kısmını yapalım. Üçüncü renk ile devam edelim. Sihirli halkanın içerisine 2 zincir yaptıktan sonra 11 tane ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte toplam 12 tane ikili trabzan olmalı. 12 trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. İki zincir, altta yaptığımız 12 trabzanın her birinin tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak ikinci sırada toplam 24 tane ikili trabzan elde edelim. İlk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, alttaki ilmeklerin tepesine sırayla çift tek yaparak toplam 36 tane ikili trabzan elde edelim. Yani yapmış olduğumuz marshmallow deseninin üst ve en son sırasında da toplam 36 tane sık iğne yapmıştık. 36 sık iğne ile 36 ikili trabzan ilmeği birbiriyle eşit olmalı. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Şimdi yapmış olduğumuz 3 sıralık daire ile ilk yapmış olduğumuz deseni bu şekilde birleştireceğiz. Fakat dış yüzler bize bakacak vaziyette olmalı. Yani taban görünümü bu şekilde olmalı arkadaşlar. Şu şekilde çevirelim. Herhangi bir sık iğne ilmeğinden yapmış olduğumuz ve devam ettiğimiz kahverengi ilmeği geçirelim. Bir zincir, sonraki sık iğne ile karşıdaki sık iğne ilmeğinden ilmek çıkartalım. Ve tığda 2 ilmek olduktan sonra kendi ekseni etrafında çevirelim ve bu ilmeği kapatalım. Bu şekilde önlü arkalı ilmekleri birleştirerek devam edelim.
Birleştirmeyi yaparak sıra sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Bakın arkadan görünümü ve önden görünümü bu şekilde oldu. Küçük bir boşluk kaldığı zaman bu boşluktan elyaf dolgusunu yapalım. Aynı yöntemi kullanarak kaldığımız yerden birleştirme yapmaya devam edelim. Son birleştirmeyi de yaptıktan sonra anahtarlık klipsini takacak kadar ip bırakarak keselim. İlk ilmeğin tepesinden gizli birleştirmeyi yaptıktan sonra anahtarlık klipsini takalım. Evet, böylelikle anahtarlığında tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Gayet şık ve güzel oldu arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.